Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Londra'da yaşam maliyetleri nedir? Acaba Londra'da yaşamak için ne kadar para harcıyoruz? Aylık giderimiz nedir? Nasıl bir yer tutmamız lazım yaşamak için? Onun dışında sabit giderlerimiz nelerdir? Ve ne kadar para kazanmalıyız? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bu konular herkesin gelirine, kaç kişi olduğuna, şartlarına göre değişiyor diyelim. Ama ben size bu videoda genel giderlerden bahsedeceğim. Hep birlikte videoyu takip ediyoruz. Biliyorsunuz genel bir bütçeleme taktiği vardır. %50, %30, %20. Nedir bu %50, 30, 20? Gelirimizin, aylık gelirimizin %50'sini housing dediğimiz, yani ev giderlerimiz, yaşamak için bize zorunlu olan masraflara ayırmamız gerekiyor. Aslında bu %30 idi. Fakat şimdi Londra için ben bunu %50 diye değiştiriyorum. Çünkü Londra yaşamak için oldukça pahalı bir yer. Dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi diyebilirim. Konaklama giderleri oldukça yüksek. Zonlar merkezde Central London dediğimiz birinci zondan başlıyor ve etrafında halkalar çizerek ikinci zon, üçüncü zon, dördüncü zon, altı zona kadar devam ediyor. Eğer merkeze yaklaşır iseniz fiyatlar oldukça pahalı. Dışarıya doğru çıktıkça 1, 2, 3'ten itibaren fiyatlar daha düşmeye başlıyor. Bu sadece ev fiyatları değil, konaklama fiyatları değil, yani ev fiyatları değil. Onun dışında harcayacağımız alışveriş fiyatları da düşmeye başlayacak. Birazdan market örnekleri verirken onu da göreceksiniz zaten. Ev fiyatları, kiralama fiyatları, iki şeyden bahsedebilirim. Burada bizim kültürümüzden farklı olarak eğer tek yaşıyor iseniz, öğrenci olmadığınız halde tek yaşıyor iseniz birileriyle evinizi paylaşabiliyorsunuz. Bunun için o kişileri tanımanıza gerek yok. Tabii bu sistemi tanıdığı arkadaşlarıyla beraber ortaklaşa ev tutmak için kullananlar var. Böyle bir şey yapabiliyorsanız tabii ki çok daha güzel. Ama onun dışında tamamen tanımadığınız insanlarla housemate olabiliyorsunuz. Yani birlikte ev tutabiliyorsunuz. O zaman masraflarınız oldukça düşüyor. İki kişilik bir ev tuttuğunuz zaman two bedroom'lar ikiye bölünüyor. 3 kişilik tuttuğunuz zaman genel giderler, evin genel giderleri 3'e bölünüyor. Öyle düşünün yani. Eğer aileyseniz, ev tutuyor iseniz yine bu da seçtiğiniz bölgeye göre fiyat değişecektir. Ev kiralamak için takip etmeniz gereken site'lar, eğer evin tamamını veya dairenin tamamını kiralamak istiyorsanız takip etmeniz gereken site'lar Rightmove, Zoopla gibi site'lar olacaktır, web siteleri. Ama eğer tek başınıza bir oda kiralamak istiyorsanız tavsiye edebileceğim en güzel site Spareroom olacaktır. Spareroom'u takip edin. Bu videoda isterseniz örnek olarak tek başına yaşayan birinin masraflarını ele alalım. Tek başına yaşayan bir kişinin kiralayacağı oda yine bölgeden itibaren eğer birinci zondaysanız 700-800 aylık, eğer dışarıya doğru çıkıyorsanız birinci bölgeden uzaklaştıkça 400-500 pound aylık. Dikkat etmeniz gereken şey bu fiyatların inklüzif veya eksklusif olduğu, yani evin ödenmesi gereken elektrik, su faturalarının dahil olup olmadığı, bir de gaz faturalarının dahil olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Onun dışında dikkat etmeniz gereken şey internet faturası, bir de telefon faturası. Onun dışında dikkat etmeniz gereken şey. Bunun dışında council tax var. Council tax'tan haberinizin olması lazım. Council tax yine evin hangi bölgede olduğuna göre değişiyor. Eğer bir oda tutuyor iseniz council tax genel landlord, yani ev sahibi tarafından ödeniyor. Zaten onu hesaplarken sizin faturanızın, aylık kira bedelinizin üzerine ilave ediyor. Ama onun için inklüzif veya eksklusif farkı var. Yani faturalar dahil mi değil mi farkı var. Ama eğer bir daire veya ev tutuyor iseniz council tax'ınızda bir kişi veya kaç kişi olduğunuza göre, bir de evin hangi bölgede olduğuna göre değişiyor. Bunların bir kişi üzerinden örneğini alırsak söylemiştik 700-800 pound, dışarıya giderseniz 400-500 pound, merkezin dışına doğru giderseniz 400-500 pound diye değişiyor demiştik. Şimdi gelelim %30'luk kısmına. %30'luk kısmınızda sizin masraflarınız olması lazım. Yani
yaşama masraflarınız, bunların içinde yaşama masraflarınızın içinde mutfak masrafınız olacaktır. Mutfak masrafı ile ilgili daha önce market alışverişleri paylaştım. Haftalık giderlerinizin ne kadar olacağı ile ilgili paylaşımlar yaptım. O videolarımı takip edin ama bir kişinin yaklaşık 35-40 pound, eğer sıkıntı çekmeden istediğim yerden alışveriş yaparım diyorsanız 50-60 pound kadar haftalık mutfak masrafı olacaktır ki bunun içine kullanacağınız çamaşır yıkama, işte çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı falan filan gibi hani temizlik deterjanları da dahil olacaktır bu fiyatın içine. Şimdi merkezde olduğunuz zaman bu rakamlar yüksek ama biraz merkez dışına çıktığınız zaman Aldi gibi veya Lidl gibi çok daha uygun hesaplı fiyatla alışveriş yapacağınız yerler var. Ayrıca da market videomu seyredin. Marketler var. Hem çiftçinin getirdiği ve direkt satışa sunduğu taze ve ucuz alabileceğiniz sebze meyveler var. Hem de normal semt pazarları var. Buralardan alışveriş yaparak çok ucuza getirebilirsiniz. Peki market alışverişimizi de üstünden geçtik. Şöyle bir tek kişi için 35-40 poundla 60 pound arasında dedi. Dışarıya çıktığımızı düşünelim. Eğer haftada bir dışarıya çıkıyor iseniz içki hariç, içki konuşmuyorum. İçki hariç dışarıya çıktığınız yemek yiyeceksiniz. Bir öğlen yemeğini 15 pound'a, maksimum bir öğlen yemeği 15 pound'a. Yani bir yemeğiniz ve bir içecek soft drink, yani kolaydı, gazozlu falan filan öyle bir şeyle halledebilirsiniz 15 pound'a. Akşam dışarıya çıkıyor iseniz akşam dışarıya çıktığınız zaman da 20-30 pound arası olacaktır. Çünkü genelde main course dediğimiz ana yemekler 8 pound'la 15 pound arasında her yerde 8 pound'la 15 pound arasında tutuyor. İçki alır iseniz tabii ki içkinizi bunun üstüne ilave etmeniz gerekiyor. Bir bira 5.20'den falan başlıyor publarda. Bunu da üstüne ilave etmeniz gerekiyor. Bunun dışında İngiltere'de çok da uygun fiyatla dışarıya çıkıp eğlenebileceğiniz şeyler var. Yani yemek yiyebileceğiniz imkanlar var. Gelelim boş vaktimizi nasıl değerlendireceğiz? Hobilerimize, spora. Eğer spora gitmek istiyor iseniz gym, spor salonu fiyatları 45-50 pound'dan 65 normallerinden bahsediyorum. 65-75 pound'a kadar aylık üyelik parasıyla bulabiliyorsunuz. Ama çok daha üstüne fiyatlar da var. Ben bu kadar para ayırmak istemiyorum bütçemden diyor iseniz o zaman da parklar var, videolar var, free tenis kortları var, free basketbol sahaları, voleybol sahaları, ücret vermeden yapabileceğiniz bir sürü sportif aktivite, faaliyet var zaten. Ayrıca belediyeye ait spor salonları var. Bu kadar yüksek rakamları ödemeden 2 pound ile 5 pound arası değişen rakamlarla gidip oraları da kullanabiliyorsunuz ki oraların yüzme havuzları var, badminton kortları, saunaları, jacuzzileri falan filan her şeyleri var belediyeye ait olan spor salonlarında. Evet, bütün bunlar peki ne kadara geliyor diyelim. Yaklaşık bu masraflarımızı üst üste koyarsak ev giderlerimizle beraber size tek kişi için 800-1000 pound arasında tutacaktır. O öyle bir rakam tutacaktır. Peki asgari geçimimiz nedir? Asgari geçim ücreti 1365'lerde falan demiştim daha önceki videolarımda. Yine izleyin lütfen, takipte kalın çünkü İngiltere'de yaşam ve buradaki yaşantının detaylarıyla ilgili size bilgiler veriyorum. 1365 idi. Eğer 1000-1200 civarında bir para, çok önemli, ulaşımı unuttum. Ulaşım burada oldukça pahalı. Ulaşıma dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ulaşım fiyatları bulunduğunuz bölge ile seyahat edeceğiniz bölge arasında değişim gösteriyor. Onun da linkini bırakıyorum. Çünkü detayınıza göre, hangi saatlerde travel yapacağınıza göre değişiyor. Ayda 60-70 pound ile otobüs mü kullanacaksınız, metro mu kullanacaksınız, karışık mı kullanacaksınız, gideceğiniz zona göre falan değişiyor. 60-70 pound ile gideceğiniz bölgenin uzaklığına göre 160 poundlara kadar çıkabiliyor. Ulaşım oldukça pahalı. Ona da bakmanız gerekiyor. Ama onun için bundan bir önceki videomda ben demiştim ki ev bakarken çalıştığınız yere yakın bulun diye. Bisikletle bu olayı çok iyi çözebilirsiniz. Türkiye'de bisiklet kullanmak için çok dikkatli olmanız gerekiyor ve oldukça tehlikeli. Fakat burada bisikletliler için özel ayrılmış yollar var. Araç şoförleri bu konuda çok uyanıklar. Sürekli uyarılar var ve ayrıca bisiklet kullanımını belediyelerde zaten teşvik ediyor. Ücretsiz kurslar veriyor. Her yerde günlük 2 pound'a kiralayabileceğiniz bisikletler var. Yani eğer işiniz ve eviniz birbirine yakınsa ulaşım maliyetinizi sıfıra da indirebilirsiniz. Peki bütün bunları yaptıktan sonra acaba gelir
gelirinizden hiç saving için, yani %20'lik biriktirmek için para kalıyor mu? Bu da size bağlı bir şey. Kazancınızı öyle bir ayarlamanız lazım. Nerede oturacağınızı, ne kadar para harcayacağınızı, para biriktirip biriktirmeyeceğinizi bu paranın içinden çıkartabilmeniz lazım. Çünkü aynı şeyi, aynı süpermarket alışverişini 150 pound'a Marks and Spencer, Waitrose gibi yüksek fiyatlı bir yerden alabileceğiniz gibi, Aldi gibi, Lidl gibi çok daha düşük fiyatlı bir yerden alıp 50-30 pound'a, 50 pound'a da çıkartabilirsiniz. Bilgilerin yerlerine ulaşacağını ümit ediyorum. Bunlar tabii ki istatistiki bilgiler değil, tamamen yol göstersin, bir fikir versin amacıyla verilmiş bilgiler. Bu arada TV lisansını unutmayın. Televizyon kullanmak için muhakkak TV lisansı ödemeniz gerekiyor. Bu da ayda 13 pound'a denk geliyor. Ruhsatsız televizyon kullanamıyorsunuz. Yakalıyorlar sizi. Ayda 13 pound'a geliyor. Council tax'ta yine 125, ben 125 falan ödüyorum. 10 ay ödüyorsunuz, 12 ay ödemiyorsunuz. Galiba tamamını kapsadım. Bütün harcamaların siz karar verin. Bulacağınız işe göre, kazanacağınız paraya göre, yani alacağınız paraya göre Londra'da yaşamak sizin için mümkün mü, değil mi? Siz ona karar verin. Ama bu arada aklınızdan sakın çıkarmayın ki Londra'da kazancınız ne olursa olsun herkese değişik tarzlarda bir yaşam biçimi mevcut. Karar vermeyi size bırakıyorum. Hoşça kalın diyorum. Sevgilerle.